Ne güzel olurdu değil mi? Şöyle karar verdik mi bir daha bozmasak. Diyet yapıyorum mu dedik, o zaman sonuna kadar yapsak. Sen iradeni geliştir, hepsi zaten çözülür değil mi? Aman abicim, aman. İradeye bel bağlamadan nasıl değişebileceğimizi, nasıl gelişebileceğimizi bilim çoktan çözdü. Oldu herhalde. Florida Devlet Üniversitesi araştırmacılarından Profesör Roy Baumeister'ın araştırmalarına göre irade kısıtlı bir kaynak. İrade benzin gibi sabah uyanınca dolar, biz gece yatmaya yakın iyice bir boşalmış olur. Biz dinlenince dolar, kaygılanınca boşalır. Egzersiz yapınca dolar, duygusallaşınca boşalır. Karar verdiğimiz o anki gazda genellikle dolu olur, kararı uygulayana kadar çoktan boşalmış olur. Ne kadar geliştirirsen geliştir iradeni, o kadar oynak ki bir yorgunluğa, bir can sıkıntısına bakar. Hemen uçuverir. O spor salonuna gitmek o anda Everest'e tırmanmak gibi bir şey olur. İyi de bu kadar oynak bir şeye bel bağlanır mı ya? Yine aynı amcamız, Profesör Florida'daki amcamız ne diyordu? İrade bir kas gibi ve geliştirilebiliyor. Örneğin bir insan küçük şeylerde iradeli olmaya başlarsa o iradesi yavaş yavaş diğer şeylere de sirayet edermiş. Yani bu teoriye göre iradeni zorlayarak sürekli ders çalışırsan senin diyet yapmayla alakalı iraden de artmış olur. Artık diyeti de daha kolay yaparsın. Artık sporu da daha kolay yaparsın. Ben buna zamanında bayağı inanmıştım. Buna inandığım zamanlarda sol elle diş fırçalama alışkanlığı geliştirmeye çalıştım. Ne alaka diyeceksiniz? Şu alaka. 33 sene sürekli sağ elle diş fırçalamaya alışkın olan bünye bir anda sol eline diş fırçasını alınca ambole oluveriyor. Dişlerimin yerini karıştırdım. Yani ufak bir irade gerektiriyordu. O konuda küçük bir irade gelişince o irade diğer konulara da yavaş yavaş bulaşır diye bir teori vardı. İşe yaradı mı? Birkaç hafta sonra artık bilinçsiz bir şekilde sol elle dişimi fırçalıyordum. Hatta diş fırçalamanın yarısında sol elle fırçaladığımı fark ediyordum. O kadar güzel bir alışkanlık kazanmıştım. Doğru, güzel. Ama spor yapabildim mi? Planlarıma uymayla alakalı bir alışkanlığı tetikledi mi? Yok. Eğer o zamanlara dönseydim kendime şunu derdim: ah be güzel kardeşim. Öğrendiğin o şey bir yorum hatasından başka bir şey değil ki. İradesini zorlayarak bir şeyi başaran kişinin özgüveni gelişir. Özgüveni gelişen insan da bir şeyi başarabileceğine inanır, o motivasyonla hareket eder ve daha az iradeye ihtiyaç duyar. Yani burada gelişen irade falan değil. Tersine inancımız değiştiği için iradeyi artık çok daha az kullanmaktayızdır. İyi de Muratçım, yani irade dediğin şey insanın harekete geçmesi için, en küçük bir şey yapabilmesi için, hatta senin sen olabilmen için gerekli olan her şeydir. İradeyi bu kadar küçümseme Murat, deli misin? Diyebilirsiniz. Haklısınız da, elbette irade gerekli ama alışkanlık geliştirmede, insanın kendini değiştirmesinde, kötü alışkanlıklardan kurtulmada irade bu işin %10'u bile değil. Ben söylemiyorum ha, bak bunu bu amca söylüyor. Bir de bu amca. Bu amca öyle şeyler demiyor ama kitap çok güzel. Neyse, iradesine yüklenip sonrasında da başaramayan, özgüvenini yitiren adamların yok başka. İradesine yüklenip sonunda başaramayan insanların özgüveni azalıyor. Kendisi farkında olmasa bile her yeni karar aldığında bilinçaltı ona diyor ki anam yeme beni şimdi. İkimiz de biliyoruz bak, 1000 kere verdim bu kararları. Olmuyor işte, böyle olmuyor, sen çok zorlama. Şimdi karar verdin ya. Gene olmayacak ama hadi bakalım bir hayırlısı diyor bilinçaltı. İradeli olmuyor Murat, anladık, söyledin durdun. Peki biz nasıl yapacağız? Bir sonraki videoda olaya girişiyoruz. İradeyi pek kullanmadan insanların nasıl gelişebilecekleriyle alakalı bayağı keyifli bir video var sırada. O videoda görüşürüz.